karşımıza çıkacak iki tane problem var. Bunların bir tanesi çatlak başlığı altında, sıcak çatlak. Diğeri de kaynak dikişinin kaynak yaptıktan sonraki süreçte paslanması. Üst malzemeye buraya, üst malzemeye 45 derece, alt malzemeye 45 derece olacak şekilde hizalıyorum. Elektrot çapının yarısı kadar mesafede havada tutarak Yani al eve götür. Bir kaynak çıktı altından. İsa Usta. İsa Usta, yanışı nasıldı? Yani sen multi karakterli elektrodu biliyorsun, baziyi biliyorsun. Hani nasıl bir farklılık var? Merhabalar, herkese kolay gelsin. kolay gelsin arkadaşlar. Bugün İsa Usta ile birlikte sizlere paslanmaz malzemeler üzerinde örtülü elektrot kaynak yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken temel adımlardan, başlangıç adımlarından bahsedeceğiz. İsa Usta ile muhabbet ederken fark ettik ki bu konuyla alakalı bir içerik çekmemişiz. Evet. Sizlerden de sıkça soru gelmiş. O yüzden bir genel başlangıç bilgilerini verelim dedik. Bu 3-4 adımlı bir uygulama aslında. Detaylı basamakları var. Bugün bir giriş yapalım konuya. Şimdi paslanmaz çelik deyince deniz derya. Çok fazla malzeme var. Biz bugün piyasada en çok kullanılan 304 sınıfı ana malzemelerin kaynağından bahsedeceğiz. Bunlar nerelerde kullanılıyor İsa Usta daha çok? Eşanjörlerde, flanşlarda, platformlarda. İşte envai çeşit borulama çok yerde kullanılıyor. Evet. işlerinde kullanılıyor. İçinden bazen kimyasal geçiyor, bazen gıda malzemeleri geçiyor, bazen işte tahıl barındırabiliyor. Tencere imalatlarında falan da sıkça kullanılıyor. Başlangıç seviyesi bir öztentik paslanmaz çelik bu. İşte yukarıya doğru 316, 321, 347 diye devam ediyor. Biz bunu seçtik ki hani piyasada en çok kullanılan uygulamaya bir cevap verebilelim. Şimdi istisnası olarak eğer çok ekstra bir beklentiniz yoksa bir kere bu ana malzemeye kaynak yaparken 308L sınıfı örtülü elektrotları tercih ediyoruz. Ana elektrodumuz 308L. Sebebinden de biraz bir zaman bahsedeceğiz. Şimdi biraz muhabbet edelim İsa Usta. Bizim öztentik malzemelerden biri olan 304 ile kaynak yaparken karşımıza çıkacak iki tane devasa problem var. Çıkabilecek diye düzeltelim. Bunların bir tanesi çatlak başlığı altında, sıcak çatlak. Şu an ekranda bir resmini görüyorsunuz. Dikişin böyle boydan boya çatlaması demek. Diğeri de kaynak dikişinin kaynak yaptıktan sonraki süreçte paslanması. Başlığı altında, bunun da alt kırılım aslında taneler arası korozyon. Şimdi şunu söyleyerek biraz içimizi rahatlatalım. Bu iki problemi büyük oranda imalatçıların ürettiği elektrodun içeriği ve kalitesi çözüyor. Yani bizim elektrot kaynağında yapmamız gerekenler aslında tige ve gaz altına göre biraz daha az bu iki konuda. Şimdi nedir bunlar? Başlayalım. Bir tanesi ne demiştik? Sıcak çatlak. Sıcak çatlağın çok detaylı olarak ne olduğundan bahsetmeyeceğiz ama prensip olarak kaynak dikişinin katılaşması esnasında bazı oluşumlar sonucu kaynak dikişinin çatlaması demek. Bu problemin önüne geçmek için imalatçıların bunun içerisinde belirli oranda ferit yüklemek gibi bir görevi var. Bu birinci görevleri. Şimdi bunu geçiyoruz. Zaten bizlik bir şey değil. Biz ne yapmalıyız? Bizim görevimiz ise burada yapabileceğimiz maksimum şey kaynak dikişini atarken mümkün olduğu kadar düşük parametrelerde kaynak yapmak, salınımsız kaynak yapmak ve düşük parametrelerde yapmak için mümkün olduğu kadar en düşük çaptaki elektrodu seçmek. Yani bir malzeme var karşınızda. 2.5'la da 3.25'le de yapabiliyorsunuz. Evet. Ama 2.5'la yapabiliyorsanız 2.5'u tercih ederseniz bu sıcak çatlak riskini daha az ısı girdisi yüklediğiniz için azaltmış olursunuz. Teknik sebeplerinden, meteorolojik sebeplerinden çok bahsetmiyorum. Onları sonra konuşuruz. İkinci problemse ne demiştik? Dikişin paslanması problemi. Şimdi burada da işin büyük çoğunluğu görev elektrodun imalatçılarında işin kompozisyonu ayarlamak için. Ama bunun olmasının sebebi çok temelde kaynak dikişinin içerisindeki kromu, yani paslanmazlığı sağlayan kromu karbürlerin bağlaması yani esir etmesi, kromun azlığından dolayı dikişin paslanması. Şimdi bizim burada ne yapabiliriz? Bizim burada yapabileceğimiz maksimum şey kaynak dikişinin içerisine burada parçayı birleştirip buraya kaynak yaptığımızda şurada oluşan ana metalin içerisine karbon hücumunu engellemek. Çünkü o karbonlar kromu esir ediyor bir nevi. Biz burada yapabileceğimiz kullanıcı olarak maksimum şey kaynak dikişini kaynak öncesinde güzelce temizlemek. Mesela burada bir 304 malzeme daha var. Aynısı aslında. Evet. Bakın bu temizlenmişi, bu temizlenmemişi. Bu plazmada kesim esnasında Çıkan ister ve üstündeki pas.
Paslar. İsas da bu sanayide sen endüstride daha önceki tecrübelerine çok görmüşsündür. Tecrübesiz arkadaşlar buna böyle kaynağı basıp geçiyorlar değil mi? Şey yok. Yani o yaptıkları yanlış esasında. Her köşesini ve her yüzeyinin mutlaka temiz olması lazım. Hem şu alınlarının kaynak girisinin olduğu yerler hem bu yüzeyin çok temiz olması lazım. Yani kesinlikle su, pas, hiçbir şey olmayacak. yağ, leke o tarz şeyleri kabul etmez. İsas da iyi de bir konuya değindi. Bu yan yüzeylerin de temizlenmesi lazım. Dolayısıyla temizlik önemli. Neden? İyi temizlik yapmazsak buradaki kaynak metalin içerisindeki karbon miktarını arttırmış oluruz. Kaynak dikişimiz paslanmaz olduğu halde bir süre sonra paslanabilir. Kullanıcı olarak yapabileceğimiz 2 madde bu. Açıkçası çok da fazla bir şey yok. Elektrot tutucusından falan birazdan bahsedeceğiz. Giriş seviyesi için konuşuyorum. Tabii bunlar daha sonra işte ısıl işlemler vesaire özel operasyonlarla bazı ufak tefek manevralar yapılabiliyor ama başlangıç seviyesi için bunlar ağır. Şundan da bahsedelim. 3-4 malzemeye ön ısıtma yapılmaz. Ön ısıtmaya gerek duymaz. Zaten ısıl etkenliği katsayısı da normal karbon çeliklerine göre neredeyse yarısı olabilecek seviyede düşük ama bunun yanında genleşme kapasitesi de çok yüksek. O yüzden bunlar zaten sertleşmez de ısıtıp soğuttukça. Öyle bir kabiliyetleri, öyle bir durumları da yoktur. Hiçbir şekilde ön ısıtma gerektirmez bu 304 malzemeler. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi devam edecek olursak kaynak konusunda yapacaklarımızı belirledik. Şimdi bir malzeme üzerinde bir İsa Usta sen bize bir elektrot tutucusunu göster. Orada önemli nüanslar var. Onları bir görelim. Sonra kaynağı yapalım köşe plaka üstünde. Oradan üstüne konuşmaya devam ederiz. Evet İsa Usta 304 malzememiz var. Köşe kaynağı seçtik. Biraz daha zordur paslanmazda. Evet. Onu da görelim istedik. Bize bir elektrot tutucusunu, ilerlemeyi bir gösterir misin? Tabii ki de. Üst malzemeye buraya, üst malzemeye 45 derece, alt malzemeye 45 derece olacak şekilde hizalıyorum. Hafif 15 derece yatırıyorum. Elektrot çapının yarısı kadar mesafede havada tutarak çekerek yöntemiyle kaynak işlemini tamamlıyorum. Sonunda tamamlarken tokatlama dediğimiz şu hareketi yapıyoruz. Tam 90'a getirip burada bitiriyoruz. Evet, bu harekette ark üflemesi probleminin önüne geçmek için çok önemli. Şöyle bir elinle de gösterirse hareketi. Bu şekilde geliyorsunuz. Elinizin tersiyle tokat atar gibi. Evet. En son burada 90'a çıkıyorsunuz. Burada bitiriyorsunuz. Aynen. Elektrot yönteminde bu önemlidir. Prensip olarak aslında diğer kaynak yöntemleriyle aynı. Evet. Açılar aynı. Her şey aynı. Şöyle bir ilave yapalım. Bir denk getirebilir misin elektrodu İsa Usta? Şimdi bazı kaynakçı ustalarımız bunu biraz daha yatık tutuyor. Yani 15 derece dedik ya. Şöyle tutuyorlar. Bazısı tam 90 derece tutuyor. Şöyle tutuyor. Burada bir tane kural var. Aslında bizim size verdiğimiz İsa Usta'nın anlattığı sistem tamamen öneri. Bunu farklı açıda tutup düzgün kaynak yapan ustaları da çokça gördük biz. Kural şu. Kaynak yaparken cüruf o kaynak banyosunun önüne geçmeyecek. Şimdi siz bunu böyle fazla yatırırsanız bir yatıralım. Kaynak banyosunun cürufu farklı şekilde hareket etmeye başlar. Bu elektrot tasarımına göre, formülasyona göre değişir. Siz tuttuğunuz açıda nüfuziyeti elde edebiliyorsanız, kaynak banyonuzu yaparken cüruf kaynak banyosunun önüne doğru taşmıyorsa hiçbir problem yok demektir. Ama en doğrusu İsa Usta doğru açıya gelelim. Üst malzemeye 45 derece, alt malzemeye 45 derece, 15 derece yatık. Ve ark mesafemizde tel çapının yarısı kadar. Evet. Hafif kaldıralım. Aynen. Değecek yani. En kolay yapabileceğiniz yöntem, en az hataya açık yöntem budur. Ve ilerleyelim İsa Usta. Çıkışta da şöyle elektrot kısaldıkça bir tokat atarak bitirmek. Bizim size önerimiz paslanmazlarda bu. Şimdi bunu bir görelim. Tabii ki. Evet, kaynağa geçmeden önce paslanmaz çeliklerin kaynağında iş güvenliği ile alakalı da bir ekstra konu var. 2 konu var hatta, onları da hatırlatalım dedik. Birincisi, paslanmaz elektrotlarla yapılan kaynak sonrası cüruf mermi gibi sıçrar. Evet. Bu konuda ciddi yaralanmalar olmuştur geçmişte. Diğer kaynakların cüruflarına da benzemez. Yapışıyor sıcak yani olduğu bu için. Aman tedbirimizi alalım belki bir şey olur konusu değil. Bunu takmadan böyle dikişe gidip yakından bakarsanız isabet ederse mermi gibi gözünüze girer. Eritebilir yani. Kalıcı yaralanmalar da olabilir. O yüzden lütfen bu gözlüğü takın. Hani diğerlerinde bir şey olmama ihtimali daha çok ama bunda zarar görme ihtimaliniz çok yüksek diyelim. Biz de şimdi takacağız dikişten sonra. İkinci konu yine özellikle paslanmaz çelikler üzerine örtülü elektrotla kaynak yönteminde ortaya çıkan çok zehirli bir gaz hakkında. Hexavalent kromyum dediğimiz son 20 senede popüler olan ve zararları ortaya çıkan bir gaz bu. Evet. Yine diğer karbon çelikle yapılan gaz da zehirli.
İşte diğer alüminyum üzerine, titanyum üzerine hepsi zehirli ama Zehirli. burada ekstra bir durum var. Bu gazın insanı hasta etme olasılığı çok yüksek. Özellikle akciğer kanseri, deri kanseri gibi sonuçları olabiliyor. Bu gazın önemini biraz da şöyle anlayabiliyoruz. 2006 yılında OSHA, yani Amerika'daki Sağlık Enstitüsü, bir kaynakçının veya işte orada çalışan bir kişinin, bu mühendis de olabilir, tekniker de olabilir, maruz kalması gereken heksavalent kromyum miktarını 1/10'ine düşürdü. Yani 50 miligramsa 5 miligramlara düşürdü. Avrupa'da aynı yönergeyi takip ediyor. Avrupa'daki bazı elektrot imalatçıları içerisinde heksavalent kromyum olmayan elektrotlar üretmeye başladılar ki bunlar çok pahalı. Ama Türkiye'de maalesef bunların çıktığını göremiyoruz. Uzun bir sürede göremeyeceğiz galiba. O yüzden bizim şöyle bir önerimiz var. Paslanmaz çelik üzerine imalat yapıyorsanız örtülü elektrotla veya diğer yöntemlerle mutlaka bulunduğunuz ortamda bir duman emme sistemi olsun veya mobil duman emme sistemi olsun. Davlumbaz tarzı havalandırma. Davlumbaz tarzı filtrasyon sistemleri olabilir. Entegre havalandırma sistemli baş maskeler olabilir. Mutlaka bu havayı oradan çekin. Çünkü sonuçları çok kritik ve çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Var mı Evet. İsa Usta senin bu konuda söyleyeceğin bir şey? İnsanlar şey zannediyor, kaynakçı kaynak yapıyor, o kaynaktan sadece kaynak dumanından sadece kaynakçı zehirleniyor zannediyorlar. Halbuki o duman yukarıya çıktığında teknisyen de, patron da, mühendis de, tekniker de herkes etkiliyor. Yani çevresinde kim varsa o kapalı alan içinde herkes etkileniyor. Yani onu sadece kaynakçı zehirleniyor diye ya da kaynakçıya zararlı diye düşünmesinler yani. Herkese... Çok doğru. Gazlar bulunduğu ortamın hacmini alırlar. Tabii. Gaz taşınır. Taşçı da, mühendis de, tekniker de, herkes de zehirleniyor. Bu konu çoğunlukla bilinmiyor. Çoğunlukla da önemsenmiyor. Evet. Aman bir şey olmaz, bize bir şey olmaz. Boş ver, boşuna para harcamayalım. Duman emme sistemi almayalım gibilerinden garip, tuhaf kararlar da görüyoruz. Kimsenin canı kimseden kıymetli değil. Bizim kaynakçılarımız da, mühendislerimiz de, teknikerlerimiz de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Avrupa'daki meslektaşlarımız kadar kıymetli. En az onlar kadar kıymetli. O yüzden Weltwolf olarak bu konuda altını büyük böyle kalın kalemle çiziyoruz. Lütfen bu konuya özen gösterelim. Bu sektörde çalışan meslektaşlarımızın canını, sağlığını korumakta patronların, üst düzey yöneticilerin, karar vericilerin görevi. Siz o dumanı solumuyorsunuz diye bulunduğunuz odalardan kimse de solumak zorunda değil. Bu yatırımların yapılması lazım. A, B, C markası fark etmez. Yeter ki gerekli önlemler alınsın uygun şekilde diyelim ve yavaş yavaş kaynağa geçelim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, paslanmaz malzememizi paslanmaz tel ile üstünde kalan toz, kir ve pislikten arındırdıktan sonra duman emmemizi açıyoruz. Sonra kaynağa başlıyoruz. Evet, İsa Usta eline sağlık. Eyvallah abi. Şimdi bu curuflu bir kaynak. Zaten rutil karakterli bir örtülü elektrot. Şimdi bir curufu bir kıralım. Bir altından ne çıkacak? Şöyle yavaş yavaş bir kırarak görelim. Curuf da nasıl kırılıyormuş, onu da görmüş olalım. Evet, köşe kaynağında çok hafif bir tatlı bir sıkışma olması normal. Paslanmaz kaynaklarında aklınızda bulunsun ama curufun tamamen sıkışmaması lazım. Şu an uygun bir curuf kalkışı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fırçalamadan bir şöyle bir bakacak olursak ne görüyoruz? Burada renkli bir kaynak dikişi görüyoruz. Meneviş renkleri var. Daha çok altın sarısı rengi görüyorum ben. Hep konuşuyorduk. Daha önceki renkli kaynak videomuzda da altın sarısı renk gayet uygun bir renk. Ne demek bu? Oksitlenmeler gayet az demek. Şimdi siz burada aynı şu sona doğru olduğu gibi mavi mor renkleri de görebilirsiniz kaynak yaptığınızda. Sadece şuna dikkat edin. İsa Usta bize ne dedi? Ark mesafemiz, elektrodumuzun malzemeye olan mesafesi tel çapımızın yarısı kadar olacak dedi. Daha fazla bunu yukarı çekerseniz, ya 2,5'lara 3'lere, 2,5'luk elektrot için konuşuyorum şu anda, olması gerekenden yukarı çekerseniz ne olur?
Kaynak makineniz iyiyse, elektrodunuz da iyiyse ark kopmaz. Ama oraya bir oksijen atağı olacağı için oksit tabakalarının oluşumu artar. Yüzeyde değil, içeride oluşumu artar. Yüzeyde oluşması çok problem değildir. Özellikle örtülü elektrot kaynaklarında zaten işin, bu görevin büyük çoğunluğu elektrottadır. Yeter ki ark mesafenizi doğru ayarlayın. Örtülü elektrotta bu menevişlenmeye çok takılmanıza gerek yok. İçeri geçmediği sürece. Şimdi bu değerlendirmeyi yaptık. Bir de fırçalayalım. Şöyle bir berrak görelim bakalım İsa Usta ne çıkıyor altından. Evet. Yani al eve götür. Bir kaynak çıktı altından İsa Usta. Eyvallah abi. Eline sağlık tekrardan. Gördüğünüz gibi yani çok fazla bir yorum yapmaya gerek yok açıkçası. Kaynak hatalısı değerlendirmesi falan çok fazla yapmayacağız burada. Ama kısaca şöyle bir üstünden geçelim. Ben herhangi bir yanma olduğu görmüyorum. Şöyle bir kontrol edeceğim olursam tam bitiş noktasıyla öpüşmüş gözüküyor. Yandan bir 45 derece açıdan da şöyle bir bakayım. Evet yani diğer videolarda da bahsettiğimiz gibi ana malzemelerin A ve B malzemesinde eşit oranda birleştiğini görebiliyorsunuz. Burada sizin örtülü elektrota özel olarak dikkat etmeniz gereken konu bir sıçrantınız var mı? Yani bu elektrodunuzun kötü olduğunu gösterebilir size. Bakın hiç sıçrantı yok. Dikiş oldukça homojen bir şekilde ilerlemiş. Doğru tutuş açısı, doğru ilerleme tekniğiyle elde ettiğiniz sonuç bu. İsa Usta yanışı nasıldı? Yani sen rutin karakterli elektrodu biliyorsun, bazıyı biliyorsun. Hani nasıl bir farklılık var? Biraz daha sanki yavaş yanıyormuş gibi, sanki oturmuyormuş gibi hissediyorsun. Fakat bir iki pratikten sonra rahatlıkla düzgün bir kaynak çıkartabiliyorsun. Biraz o da metal yığma oranının farklı Evet. olmasından kaynaklanıyor. Biraz bunlar kibrit gibi böyle hızlı hızlı yanar ama Evet. hızlı yanıyormuş gibi gözükür, az metal Evet. yanar. Öyle bir fark vardır. Ama yani şu çok zor. Şöyle bir teknik gerekiyor, böyle bir teknik gerekiyor diyebileceğim bir şey yok değil mi? Yok, Aslında aynı. rutini baziyi güzel yakıyorsanız bunu da yakarsınız. Rutilde de aynı şekilde tutuş açısı, aynı dereceler. Hatta yanışı baziye göre biraz daha kolay değil mi? Evet. Yani daha sakin yanıyor Evet. rutin karakterli olduğu için. Bazik biraz daha böyle patır kütür yanar. Hırçır yanıyor. Aynen, o yüzden parametrelere dikkat edeceksiniz. Tekniği doğru uygulayacaksınız. Paslanmazın özel ihtiyaçlarını gidereceksiniz. Normal elektrot kaynağı yaparmış gibi tıkır tıkır imalatı yapabilirsiniz. Evet İsa Usta eline sağlık. Eyvallah abi. Şimdi dediğimiz gibi paslanmaz çeliklerin örtülü elektrot kaynağında çok ekstra bir şey yok başlangıç seviyesi için. İş çok tekniğe gittikçe çok detaylı konular var. Onlar biraz daha ileriki zamanın işi. Ne dedik? Düşük ısı girdisiyle kaynak, mümkünse salınımsız kaynak, en düşük çapta elektrot seçimi, güzelce temizlik Evet. ve iş güvenliği, gözlük ve duman emme sistemleri sağlığınız için. Bu saydığımız maddeler esas maddeler. Şimdi bir de bunun yanında tabii bizden bağımsız bir unsur var. Onu da biraz konuşalım. O da örtülü elektrodun kendisi. Evet. Biz bunu değiştiremiyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken husus şu. Her kutunun, her imalatçının kutunun üzerinde elektrotların hakkında bazı yönergeleri olur. Mesela der ki 2,5 mm için benim elektrodumu 60-90 amperlerde yakın. Evet. Bunun dışına çıkarsanız zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu bir. Mutlaka amper aralıklarına uyun. 2. Bunlar nem almaya uygun elektrotlar dedik. Dolayısıyla size orada imalatçı yazar. Vakum pakette satıyorsa bunu, yani neme karşı dirençli pakette der ki mesela paketi açtıktan sonra 9 saat yani bir vardiya içinde bunların hepsini tüketin. Evet. Tüketmiyorsanız tekrar kurutacağınız zaman şu sıcaklıkta şu kadar saat kurutun der. Kurutmazsanız kaynakta gözenekle karşılaşırsınız. İmalatçının amper aralıkları tavsiyesine ve kurutma önerilerine mutlaka uyun. Normal vakum olmayan bir paket alıyorsanız, bir örnek görüyorsunuz şu an üstte, açınca zaten kurutmak zorundasınız. Nem alır, direkt gözenek yapar. Vakum paket biraz daha size avantaj sağlar. Bir diğer unsur örtülü elektrotlar hakkında. Şimdi paslanmaz ölçeliklerindeki örtülü elektrotlar biraz dertli elektrotlar. İsa Usta bunların daha önce çatlağıyla, kötü yananıyla karşılaşmışsındır. Karşılaştık. Onlar hep zaten ya sıçrantıya mani oldu ya da bize hep gözenek bıraktı. Aynen, çok dertlidir. Evet. Yani ustalar... Bazik gibi bir şey diyebilirim yani. Bazik de aynı kafada. Aynen, dertli elektrotlardır. Ustalar biraz elektrot seçerler. O yüzden önerimiz bildiğiniz, güvendiğiniz markaları alın. Bunu böyle harcı alem işlerde rutin elektrot gibi bilinmeyen markalardan almayın. Ne kadar iyi elektrot o kadar iyi iş demektir. Paslanmaz elektrot üretmek birazcık zordur. Bir de açınca şöyle bir örtüsünü, üstünde çatlak var mı? Çatlama hassasiyeti olan elektrotlardır bunlar. Bir de çok karşılaşılan bir problem. Elektrodu yaktım yarıya kadar.
Bıraktım. Başka işim var yaptım. Geldim. Ve 10 dakika 15 dakika geçti. Tekrar bir bakın. Tekrar tutuşturacağınızda elektrot çatlamış mı? Bazı elektrotlar çatlar. Çatlamayanı tercih edin. Marka vermeden, çok detayına girmeden bu tavsiyeleri de vermiş olalım size. İleride bunların testlerini yapar, konuşuruz. İşte kızaran elektrotlar vardır, yorulurlar sonuna doğru geldikçe. Bunlar biraz daha detay konular. Paslanmaz elektrotlarda kaynağında, paslanmaz kaynağında örtü elektrot seçimi diye ayrı bir konu yaparız. Orada deneriz. Samsung'un da iyi tecrübeleri var o konuda. Onları da anlatırız. Bugün böyle bir giriş içeriği olmuş oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Var mı İsa Usta ekleyeceğim bir şey? Amperini düzgün yakalasınlar. Güzel kurutsunlar elektrotlarını. Böyle hiç sıçrantısız bir kaynak elde edebilirler. Diğer Tavsiye yöntemlere ama. çok benziyor. Evet. Özellikle bazik biliyorsanız bunu hayli yaparsınız diyelim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.